Evet arkadaşlar başlıyoruz. So why should an Herkese merhaba. Ben Alptu. Etkolön'de Industry Manager Team Lead olarak çalışıyorum. Ve bugün Mert ve Orkun'la birlikteyiz. Merhaba Mert. Herkese merhaba. Benim ismim de Mert. Skoda Türkiye'de dijital pazarlama operasyonlarından sorumluyum. Hem iletişim tarafında hem de müşteri deneyimi tarafında. Bugün burada olmak sizinle çok keyifli. Teşekkür ederiz. Hoş geldin tekrardan. Merhaba, ben de Orkun. Etkoloni ekibinde Industry Manager olarak otomotiv, işte retail, e-ticaret gibi endüstrileri yönetiyorum ben de. Bugün de otomotiv özelinde keyifli bir sohbet yapacağız. Evet, ya Orkun'un da bahsettiği gibi aslında bugün genel olarak bir otomotiv endüstrisini ele alacağız, konuşacağız. Özellikle yani pandeminin etkileri hala devam ederken otomotiv endüstrisi maalesef kötü etkilenen endüstrilerden bir tanesi oldu. Ve etkileri de devam ediyor. Yani hem günlük hayatımızda hem endüstri hayatında devam ediyor. O yüzden biraz da aslında böyle bu konuya ilk başta değinmek istiyorum. Öncelikle Mert'ten başlayalım. Mert, aslında hani ilk sormak istediğim şey bu pandemi etkileri tabii biraz yani Mart'tan itibaren aslında ülkemizde etkili olmaya başladı. Ama hala endüstride bunun etkileri sürüyor mu? Ya da siz marka olarak ya da genel olarak endüstride bununla ilgili nasıl değişiklikler yaptınız ya da stratejilerde nasıl değişiklikler oldu? Şöyle bize genel bağlamda anlatabilir misin? Yani başladığından itibaren neler oldu, neler yaşanıyor şu anda? Tabii aslında bu noktada 2020'nin başına gidip genel bütün yıl değerlendirmek güzel olabilir. Çünkü pandeminin etkisiyle beraber bu yıl gerçekten daha önce yaşanmayan tarzda bir yıldı. Hem seasonality'de hem de satış adetlerinde aylar bazında çok farklı bir dinamikte ilerledik. Normalde Türkiye'de hep satışlar yıl sonuna toplanır. Yılın son 3 ayı satış anlamında en değerli aylardır. Aynı şekilde her ayında en sona en değerli aylardır. Ama pandeminin etkisiyle bu son aylarda toparlanma oranı, miktarı çok daha üst düzeye ulaştı. Çünkü senin de dediğin gibi Mart ayı itibariyle Mart'ın ortasında Türkiye'de zaten resmi bir şekilde karantinaya girmiş ve koronayı tam anlamıyla önlemler anlamında yaşamaya başlamıştık. Onun öncesinde tabii ki de biz de globaldeki üretim tesislerinden ülkeye araç getirdiğimiz için oradaki tesislerdeki engeller ve duraksamalar direkt Türkiye'ye yansıdı. Ve dediğin gibi Nisan-Mayıs itibariyle özellikle araç bulunurluğu anlamında çok ciddi sıkıntılar çekmeye başladı otomotiv endüstrisi. Türkiye'de özellikle. Her ne kadar otomobil bir şekilde şu anda korona önlemlerine baktığınız zaman, koronanın yeni normal yaşantısına baktığınız zaman en aslında sağlıklı ulaşım aracı. Bir otomobilin içerisinde bireysel yolculuk yapmak, bir toplu taşımaya nazaran ya da başka bir ulaşım metoduna nazaran çok daha güvenli. Ama bir şekilde araçta bulunamayınca hem bayilerde hem de Türkiye'deki genel müdürlük stoklarında Türkiye'deki satışlar kötü etkilendi açıkçası. Ve pandeminin de yaz sonu itibariyle biraz daha hafiflemesi demeyeyim ama o yeni normale alışma sürecinde tekrar fabrikalar çalışmaya başlayınca üretim tabii tekrar başladı ve Ağustos sonu, Eylül başı gibi ülkede tekrar araç bulunurluğu yukarı çıkmaya başladı. Böyle olunca da Mart'tan itibaren aslında ötelenen talep bir şekilde kişilerin, insanların otomobil satın almaması ve bu otomobil satın alma talebini ertelemesiyle beraber Eylül-Ekim ayı son 20 yılın en yüksek otomotiv satış adetlerini görmemizi sağladı. Kasım da nispeten yüksek bir ay olarak gerçekleşti. Aralıkta da benzer performans bekleniyor. Ama hala şunu net söylemek mümkün değil. Bir şekilde bu ötelenen talep daha ne kadar devam edecek ve bu otomobil satın alma tecrübesi, satın alma adetleri ne kadar bu şekilde yüksek devam edecek onu öngörmek çok mümkün değil maalesef. Artı şu an zaten hep beraber yaşıyoruz. İkinci bir dalganın içine resmen girdik. Tekrar bir karantina dönemi başladı ve bu da ekonomik anlamda tabii ki de farklı dinamiklere sebep olacak. Onu yaşayarak göreceğiz. 2021'i biz de özellikle çok fazla öngörememekle beraber güncel dinamiklere ayak uydurarak geçirmeye çalışacağız. Evet, hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Peki Orkun, yani sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Belki hani diğer bölgelerden de duyduğun, ettiğin, hani toplantılarda edindiğin tecrübeler vardı. Ne söylemek istersin? Genel olarak kesinlikle yani katılıyorum Mert söylediğin şeylere. Türkiye özelinde de aslında globalde de çok hani farklı olmayan bir tablo var. Burada çok da eko yapmadan aslında söylediğin şey çok değerli. Hani
gündelik hayatımızda kullandığımız toplu taşımanın güveni özellikle hani pre-pandemi döneminden, pandemi öncesi dönemden şu zamanlara kadar o kadar azaldı ki insanlar kişisel araçlara yönelimi arttı. Fakat tabi burada birkaç şey var. Yani kişilerin bütçesel olarak bunu, çünkü çok hayattaki öncelik sıralamalarımızda olmayan bir şey olan araba, bir de maliyet olarak da oldukça yüksek olduğunda aslında bu alt sıralardan yavaş yavaş yukarılara doğru çıktığını görmeye başladık yapılan son anketlerde. Bu da bahsettiğimiz üzere toplu taşımanın ve dışarıda hani bir seyahat halinde olabilmemizin tek yolunun kişisel araçlarımızdaki güven olduğundan kaynaklı olarak. Globalde markalardan gelen aslında stratejik olarak birazcık daha farklı projeler var. Yani finansal anlamda bazı çalışmalar yapılabiliyor. Çünkü kişilerin daha rahat bunu kompanse edebilmesi, ödeyebilmesi adına mesela Hyundai'nin Amerika'da başlattığı bir Hyundai Assurance program var. Bu da işte 6 ile 9 aylık kişilerin, yani müşterilerin pandemi sürecinden ekonomik olarak etkilenmesi karşılığında ücretsiz olarak o dönemde karşılık vermeden araçlarına sahip olabiliyorlar. Bu tarz inisiyatif ve projeleri globalde de yayıldığını görüyor olacağız aslında. Özellikle satışların artabilmesi ve hani bu pandemi sürecinden birazcık daha büyük otomotiv markalarının kurtulabilmeleri adına. Bunun haricinde ikinci el araba piyasası, online alışverişler, yani araçların online alınması, ilerleyen dakikalarda daha detayına inebiliriz ama artacağı yönünde birçok proje görüyoruz yurt dışında da diyebilirim. Pandemi konusunda bir de şeye değinmek istiyorum. Özellikle hani Mert, ilk senden başlayalım yine. Bu dönemde bayi ziyaretlerinde nasıl değişiklikler oldu? Yani ilk dönemde bayilerin kapandığı, muhtemelen zaten o dönemde ziyaret alınmadı falan, ama o dönemden buraya gelecek olursak nasıl değişiklikler var? Çünkü özellikle test sürüşleri çok önemli otomotiv satın alınmasında. Yani buralarda neler oldu? Biraz aktarabilir misin? Pandeminin etkisiyle dijitalleşme gerçekten şu an çok önemli ve pandeminin öncesine baktığınız zaman otomotiv Türkiye'de henüz o kadar dijital değildi. Yani bir şekilde otomobil satın alma deneyimini bayiye fiziksel bir ziyaret yaparak noktalamak zorundaydınız. Bir şekilde daha zorunda kelimesi çok doğru değil, alışkanlıklar hem bu şekildeydi hem de Türkiye'deki genel durum bunu yansıtıyordu. Ama pandeminin etkisiyle tabii özellikle evde kalma döneminde, sokaklara çıkmanın yasak olduğu dönemde tabii ki de bayilere de ziyaret sayısı oldukça azaldı. Ve bir şekilde otomobil almak isteyen ancak pandemi sebebiyle evinde terk etmek istemeyen kullanıcılar kendini dijital mecralarda bir şekilde çözüm bulmaya yönelik hareket ederken buldu. Biz de markalar olarak aslında bu talebe karşılık verdik ve olabildiğince bütün bayide hallettiğimiz fiziksel buluşmalardaki çözümleri dijitale taşıyıp kişinin bayiye gitmeden kendi imkanlarıyla evde dijital bir ekran aracılığıyla olabilecek bütün sorularını kendi kendine cevaplamasını sağladık. Ve önümüzdeki trende de baktığınız zaman bu yeni normal adı altında aslında bu yeni dijitalleşme alışkanlığının otomotivde Türkiye'de de kendine çok daha fazla yer bulacağını söyleyebilirim. O yüzden showroom ziyaretlerinin bir şekilde düşmesi aslında ileriye dönük bir fırsat olarak da değerlendirilebilir. Pandemiyi bir şekilde fırsata çevirdik de diyebiliriz. Peki, teşekkür ederiz. Orkun, senin tarafta nasıl güncellemeler, haberler var? Aslında bu pandemi dönemi öncesinde hatta hala azalmış olmasına rağmen markaların, otomotiv markalarının ilk kampanyalardan beklentileri aslında lead toplayabilmek. Topladıkları leadlerle kullanıcıların showroomları ziyaret etmelerini veya işte araçları deneyimleyebilmelerini sağlamaktı. Fakat bu dönemde böyle bir imkan olmadığından kaynaklı olarak aslında kampanyalarda birazcık daha önceliklendirme sıralamasında yerini kaybederek daha awareness, daha farkındalık çalışmaları yaratma üzerine yoğunlaştığını markaların, burada özellikleri tanıttığını görüyoruz ve showroom için aslında bence Türkiye'de de gelecek bir şey bu, ama globalde başlayan, hızla da gelişen yeni teknolojiler var hayatımıza girecek olan AR, VR gibi. Bu arttırılmış gerçeklik projelerinde aslında
biz evimizden çıkmadan bir showroom'u ziyaret edebiliyor olacağız. Araçları belki birebir hands-on deneyemeyeceğiz ama aracın en ince detayına kadar bakabiliyor olacağız. Bu güzel bir lüks aslında. Bunun haricinde yine globaldeki bazı ülkelerde şeyi gözlemliyoruz. Yani araçların eve teslimatı yapılarak evde denenmesi ve ev yakınında kullanıcının aracı deneyimleyebilmesi üzerine yine kullanıcı tarafından hayatlarını kolaylaştıran ve satışa teşvik edecek projeler görüyoruz. Tabii bunun lojistik ve operasyonel boyutu biraz daha kompleks ama buna bir çözüm yolu bulunacağına eminim. Bunların trend olması aslında 2021'de ikinci veya üçüncü dalga geliyor olsa dahi satışları pozitif bir etkisi olacağına inancım tam diyebilirim. Süper. Teşekkür ederiz yorumların için. O zaman ya aslında bu değişen kullanıcı alışkanlıkları işte ve endüstrinin hani stratejik olarak da bu alışkanlıklara yönelik uygulamalarından sonra aslında Mert'e bir soru sormak istiyorum burada. Peki kampanyalarda nasıl değişiklikler oldu? Yani sizin takip ettiğiniz metriklerde bir değişiklik oldu mu? Ya da yani genel olarak sizin için başarı kriteri dediğiniz metrikler ne bu dönemde? Burada yine dijitalleşmenin etkisiyle ve bir şekilde dediğiniz gibi otomotiv tarafında aslında en önemli hedeflerden bir tanesi kişinin otomobil satın almadan önce test sürüşü yapması ve bu test sürüşü sırasında otomobili gerçekten kendi deneyimlere, kendi fikrine sahip olması. Ama bu dijitalleşmenin etkisiyle bu fiziksel buluşmalar azaldığı için bayilerde bir şekilde dijitalden edinilebilecek deneyimlerin edinilmesine doğru bir trend var. Aynı zamanda bu test sürüşleri de deneyim anlamında biraz azaldığı için aslında markanın algısı ve markanın kişideki yansıması çok daha önem arz etmeye başladı. Çünkü belki ürün çok güzel olabilir ve denedikten sonra ürünü çok sevebilirsiniz. Ama o ürün deneme kısmı şu anda bambaşka bir yeni normal çerçevesinde boyuta taşındığı için ürün denemeden önceki o ürünün marka algısı o ürünle alakalı aslında sizin ilk izleniminiz oluyor. Ve dolayısıyla bizim de hedeflerimiz zaten marka tarafında çok kuvvetli değil ama bundan sonra bir test sürüşü kadar, bir satış hedefleri kadar markanın aynı şekilde algısının yukarıda olması da çok önemli bir hedef olacak. Çok güzel. Orkun, senin tarafında farklı gelişmeler var mı bu konuda duyduğun ettiğin? Yani kampanya özelinde aslında daha önce belirttiğim gibi daha 2021 ve daha sonrasında özellikle yeni çıkacak araçların bu elektrikli olabilir, hibrit olabilir veya tamamen yeni bir lansman ürününün halihazırda geliştirilen bir ürünün makyajlı kasasının veya birçok yeniliğin aslında kullanıcıya daha sonra yapacağı alım için önceden tanıtılması ve psikolojik olarak hazırlanması üzerine kampanya şeyleri görüyoruz, önceliklendirmeleri görüyoruz. Burada aslında kullanıcı özellikle bizim platformumuzda oyun oynadıktan sonraki 30 saniye geçilemeyecek o unskippable bölümde kullanıcının kendi başlattığı reklam videosu izlediği bölümde kullanıcı da belli şekilde reklamla interaksiyona geçerek aslında hem o farkındalık çalışmasını interaktif bir şekilde deneyimlemiş oluyor hem de bilgilenmiş oluyor. Aslında burada amaç birazcık daha uzun vadeli, daha kendine bağlayan müşterilere yaratabilmek üzerine kampanya stratejileri görüyoruz diyebilirim. Aynı zamanda oraya bir ekleme yapmak istiyorum. Alptür lafını böldüm, çok özür. Tabii lütfen. Yani bu deneyim aslında dediğim gibi eskiden biraz daha gerçekten otomobile binip otomobil test etmek ve otomobil kullanmak üzerineydi ama şu anda dijital kaynakların çok kreatif şekillerde daha önce aklımıza gelmeyecek formatlarda deneyimlemesi hayatımıza girdi ve belki de otomobili gerçek hayatta kullanmadan sadece dijitaldeki deneyimlerden sonra otomobil satın almaya hazır bir kitle oluşmaya başladı. Bu yüzden zaten bu dijital uygulamalar ve markanın aynı zamanda dijitaldeki görünürlüğü ve marka imajı zaten çok daha önemli bir noktaya geçecek. Ben de onu destekliyorum açıkçası. Peki ya son bir soru sormak istiyorum aslında. Şu ana kadar böyle biraz daha pandemi etkisi ve yani değişen kullanıcı alışkanlıkları ve stratejiler üzerine konuştuk ama aslında otomotivde çok önemli bir konu daha var. Elektrikli araçlar. Yani daha öncesinde şeyi konuşuyorduk. Hani markanın çıkan elektrikli araçlarını konuşuyorduk ama artık birçok modelin elektrikli versiyonu da olmaya başladı.
Bu konuda 2021'de bizleri dünyada ve Türkiye'de markalar bazında neler bekliyor? Endüstri nereye gidiyor? Burada direkt 2021'i beklemeden 2020 hakkında direkt konuşabilirim. Hatta Skoda özelinde. Bizim önümüzdeki hafta bir lansmanımız var. Octavia, yeni Octavia Türkiye'de satışa sunulacak. Ve hem şirket için çok önemli bir model, Türkiye'deki kullanım alışkanlıklarından ötürü aynı zamanda ürünün kendi güçlü özelliklerinden dolayı. Hem de bir diğer özelliği, Türkiye'deki bütün Octavia'ların mild hibrit teknolojisine sahip olacağı. Yani elektrik destekli bir motor, benzinli üniteye destek olacak. Ve Türkiye'de satın alacağınız Octavia'ların hepsi aslında aynı zamanda elektrik teknolojili bir güç ünitesine sahip olacak yani. Hep böyle gelecek hakkında konuşuyoruz ama şu anda en güçlü amiral gemimiz olarak belirttiğimiz modelde bile elektrik teknolojisini Türkiye'de sunmaya başlayacağız. Bu elektrikli otomobil trendi zaten güçlenerek devam edecek. Globaldeki yansıma da bu şekilde. Türkiye'de de benzer bir trendi bekliyoruz. Şu anda daha çok hibrit otomobiller konuşuluyor. Ama ilerleyen yıllarda tam elektrikli otomobiller de gerçek anlamda hayatımıza girmiş olacak. Şu anda özellikle bu tam elektrikli otomobillerin en büyük kullanıcı tarafındaki sorunlardan bir tanesi şarj problemi. Ve otomobiller tam anlamıyla kullanılabilir olmadan önce Türkiye'de çok ciddi bir şarj yatırımı şu anda mevcut. Ve benim takip ettiğim kadarıyla sektörde çok farklı büyük firmalar var. Enerji anlamında bu şarj istasyonunu destekleyen ve şu an Türkiye'de şarj istasyonu olmayan bir il yok mesela. Bu şarj istasyonu ağının da çok güçlü bir şekilde kuvvetlenmesi, elektrikli otomobillerin kullanıcı tarafında hayatlara girmesine, entegre olmasına çok daha katkı sağlayacak. Zaten önümüzdeki yıllarda yollarda da çok fazla göreceğimiz için hızlı bir trend, hızlı bir yükseliş bekliyorum ben de. Peki. Orkun, sen ne düşünüyorsun? Süper abi. Özellikle Skoda'nın da sanırım söylediğim model harici Enyaq'ta da bir elektrikli araç şeyi var, modeli var. Enyaq tam elektrikli modelimiz. Skoda'nın ilk tam elektrikli SUV'si. Türkiye gelişinde biraz daha var ama globalde satışları bu sene başlıyor. Aslında şöyle bahsedebilirim. Hani bu çok yakın zamanda hani elektrikli araç deyince şu an hepimizin çok hakim olduğu ve herkesin bildiği bir marka vardı. Tesla'ydı. Fakat şimdi artık bununla birlikte çoğu markanın, hatta neredeyse her markanın bir elektrikli araç şeyi olacak. Bunun aslında bir tarafı da kullanıcıdan kaynaklı. Yani sadece markaların doğaya, işte sustainability, yenilebilir enerji, sürdürülebilirlik üzerine ve karbon emisyonunu sıfıra indirmek üzerine yaptığı projelerin haricinde bizim jenerasyon Z dediğimiz aslında markaların gelecek hedef kitlesi olan kohort grubun aslında vizyonu bu konuda yenilebilir ürünlere, yani sustainable ürünlere ve bu tabi elektrikli araçların desteklediği bir konu, yatırım yapabilmek. Daha pahalı olsa dahi bu konuda çok bilinçli oldukları için aslında trendin oraya doğru kaydı. Hatta 2030 yılında araçların %80'inin belki daha fazlasının tamamının elektrikli araç gamına geçeceğine dair bir aslında makaleler var. Bununla alakalı şeye kesinlikle katılıyorum. Devletlerden teşvikler, projeler gelmesi gerekiyor. Çünkü en büyük sıkıntı kullanıcıların aslında sadece gidip AVM'lerde şarj edebilmesi değil, kendine yakınlarda gidip o istasyonlardan yararlanabiliyor olması ve gerekli regülasyonların düzenlenmesi gerekiyor. Bununla alakalı aslında Avrupa'da yaptığımız toplantılarda özellikle mesela çok yakın zamanda duyduğum bir bilgiyi paylaşayım. Polonya'da 2021 başı itibariyle devletin aldığı bir inisiyatif var ve bu sadece tabii ki o ülke özelinde değil, Avrupa genelinde ve sonrasında da Türkiye'ye yayılıp senin de bahsettiğin gibi çok daha fazla teşvik olacaktır. Ve belki satışlarda da aynı şekilde teşvikler olacaktır elektrikli araca geçiş üzerine. O yüzden heyecanla bekliyoruz bu periyodu da ve aslında senin de bahsettiğin gibi bu trendin biz içindeyiz. Yani 2021'de tabii ki büyük bir momentumla artıyor olacak ama şu an hala onu yaşıyoruz diyebilirim. Avrupa'daki özellikle satışlara baktığınız zaman elektrikli otomobiller biraz daha yaygın gözüküyor. En azından satış adetlerinde Türkiye'ye kıyasla. Bunda senin dediğin gibi devlet teşvikleri çok önemli. Çünkü elektrikli otomobil her ne kadar çok albenili ve bir şekilde çekici dursa da
satın alma aşamasına geldiğiniz zaman biraz daha fazla bedel ödemeniz gereken bir teknoloji. Ve bir şekilde yaygınlaşması için de bu maliyetlerin biraz daha makul seviyelere, en azından normalde dizel ya da benzinli otomobil alırken alacağınız seviyelere inmesi gerekiyor. Bu da şu anda devlet teşviğiyle mümkün olabiliyor. O yüzden bu devlet teşviğinin kuvvetli olduğu ülkelerde zaten elektrikli satışların çok daha yukarıda olduğunu görüyorsunuz. Norveç şu anda Avrupa'da liderliği çekiyor çünkü devlet teşviği çok ciddi oranda elektrikli otomobilleri yapılıyor. Türkiye'de de biz benzer bir yapı olmasını isteriz açıkçası. Şu anda herhangi bir emisyona bağlı değil ama motor hacmine bağlı bir vergilendirme var. Ve bu da elektrikli otomobillere özel bir katkı vermiyor. Elektrikli otomobillerin ÖTV'si şu an tabii daha düşük ama bir şekilde o çevre öncelikli bir vergilendirme sistemine geçilmesi genel global trendine takip edilmesini sağlayacaktır. Hem de kullanıcı tarafında daha iyi teknolojilerin, daha yüksek teknolojilerin daha ulaşılabilir fiyatlara sunulmasına destek olacaktır. Sadece burada tabii ülkelerin desteği de önemli ama Türkiye özelinde mesela şunu söyleyebiliriz. Bu az önce de söylenen Enyaq modelimiz 2023 yılında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Ve 2023 yılında aslında sadece bir tane elektrikli otomobil Türkiye'de satışa sunmuş olacağız. Ama 2025'e giderseniz orada 10 farklı Skoda modelini elektrikli olarak Türkiye'de görebileceksiniz. Yani bu trend de hani exponential bir şekilde çok hızlı artarak takip edilecek Türkiye'de de. Bu sadece yani Skoda üzerinde de bütün otomotiv markaları aslında bu şekilde exponential bir elektrikli otomobile doğru kayış sergileyecektir. O yüzden yakın gelecek gerçekten heyecanlı. Hem yeni teknolojiler hem de bu yeni teknolojilerin kullanılabilir maliyetlerde olması adına. Peki, çok teşekkür ederiz değerli bilgiler için. Aslında bugün genel olarak yani birçok konuda bilgi sahibi olduk. Hem bu pandemi döneminde değişen kullanıcı alışkanlıkları nasıldı, markalar stratejilerini nasıl değiştirdi bu bağlamda ve hani en önemli konulardan bir tanesi elektrikli araçların ülkeleri olan adaptasyonu, markaların stratejileri. Bunların üzerine konuştuk. Çok verimli bir toplantı oldu bence, söyleşi oldu bizim için de. Katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Eğer siz de videoyu seyrederken keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı ve eğer kanalımızın içeriklerinden de memnunsanız abone olmayı unutmayın. Tekrardan teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.